Bebeğin uyuyor. Nihayet saatlerdir beklediğin o sessizlik geldi. Yavaşça odadan çıktın, kapıyı aralık bıraktın. Mutfağa geçtin, bir şeyler yedin ya da sadece oturdun. Ev sessizdi. O kadar sessizdi ki kendi nefesini duyuyordun. 30 dakika geçti. Sonra içeriden bir ses geldi. Tam ağlama değil, daha çok huzursuz bir ses. Sanki biri eksilmiş gibi. Önce hafif, sonra biraz daha yüksek. Odaya girdin. Bebeğin seni gördü ve bir anda her şey değişti. Yüzü yumuşadı, bedeni gevşedi. Kolları sana doğru hareket etti. Az önce huzursuz olan o küçük beden seni görünce sakinleşti. Sanki seni bekliyordu, tam da seni arıyordu. Ve aklından o düşünce geçti. Beni özledi mi yoksa? Sonra hemen kendini düzelttin. Hayır, dedin içinden. Daha çok kısa bir süre oldu. Ama yine de o his gitmedi. Çünkü belki de bebeğinin içinde olan şey sandığından çok daha derin. Bu anı yaşayan ebeveynlerin sayısı inanılmaz fazla. Herkes için farklı zamanlarda olabiliyor. Belki işe döndüğün ilk haftaydı. Eve girdiğinde bebeğin başka birinin kucağındaydı. Ama seni duyduğu an başını çevirdi ve yüzündeki ifade değişti. Ya da sadece banyodaydın, 5 dakika. Kapının ardından huzursuz sesler geldi. Çıktığında seni gördü ve sakinleşti. Ya da mesela bebeğin ağlayarak uyandı. Başka biri kucağına aldı ama huysuzluğu tam geçmedi. Sonra sen dokundun ve o minicik beden yavaşça gevşedi. İnsan o an şunu düşünüyor. Neden? Bebeğin zamanı bilmiyor. Saatin ne olduğunu bilmiyor. Yarın yok, dün yok. O zaman seni nasıl arıyor olabilir? Daha da garibi şu. Neden özellikle sen? Neden senin sesin? Neden senin dokunuşun? Neden başka biri değil de sen gelince değişiyor her şey? Ve işin ilginç tarafı, bilim insanları bunun tesadüf olmadığını söylüyor. Çünkü bebeğinin beyni seni düşündüğünden çok daha önce öğrenmeye başladı. Artık şunu biliyoruz ki bebekler anne sesini hamileliğin son dönemlerinde duymaya başlıyor. Rahmin içinden gelen o boğuk ritmi, ses tonunu, konuşma melodisini tekrar tekrar işitiyorlar. Yani bebeğin dünyaya geldiğinde annenin sesi tamamen yabancı değil. Bir yerden tanıdık geliyor. Bu yüzden yeni doğan bebekler bile annelerinin sesine diğer seslerden daha güçlü tepki verebiliyor. Mesele sadece ses de değil, koku, temas, kalp ritmi, kucağa alınış şekli. Bebeğin seni tek tek parçalar halinde öğrenmiyor. Beyni bir güvende hissetme deneyimi oluşturuyor. Zamanla beyninde sessiz bir eşleşme oluşuyor. Bu kişi geldiğinde rahatlıyorum ve bu tekrar ettikçe sen sıradan bir insan olmaktan çıkıyorsun. Bebeğinin sinir sistemi için bir tür güvenlik sinyaline dönüşüyorsun. Peki neden başka biri değil desen? Bazı anlarda başka biri onu sakinleştirmeye çalışırken olmuyor. Ama sen dokunduğunda bedenindeki gerginlik değişiyor. Çünkü bebeğin sadece seni görmüyor, hissediyor. İlginç olan şu, bebeklerin sinir sistemi ilk aylarda kendi kendini tamamen düzenleyemiyor. Yani stres yükseldiğinde, korktuğunda, huzursuz olduğunda bunu bebeğin tek başına yatıştırtırması ve üstesinden gelmesi yetişkinler kadar kolay değil. Bu sebeple düzenleme desteği dışarıdan geliyor, senin sesinden, temasından, yüzünden, hatta bazen sadece odada olmandan bile. Araştırmalar gösteriyor ki ebeveyn kucağına alınan bebeklerin stres hormonları düşüyor, kalp ritimleri sakinleşiyor, nefes alışverişleri düzenleniyor. Yani sen geri döndüğünde olan şey sadece duygusal değil, fiziksel, gerçek, bebeğinin bedeni gerçekten değişiyor. Bebeğin seni gerçekten hatırlıyor mu dersin? Bazı anlarda bebeğin seni görünce sadece mutlu görünmüyor, sanki rahatlıyor, derin bir nefes alıyor gibi oluyor. Ve bunu fark ettikten sonra insanın aklına şu soru geliyor. Bu özlemek mi acaba? Özlemek ama yetişkinlerin yaşadığı biçimde değil. Çünkü bebeğin henüz seni özledim diyemiyor. Hatta belki bunu düşünce olarak bile kuramıyor. Ama özlemek için gerçekten kelimeler gerekli mi? Birinin varlığının sende güven hissi oluşturması, yokluğunda bir şeylerin eksik hissettirmesi ve geri geldiğinde bedeninin sakinleşmesi. Aslında özlemin en temel hali biraz buna benzemiyor mu? Bilim insanlarının bağlanma dediği şey tam olarak bu. Bebeğin zamanla bazı insanları diğerlerinden ayırmaya başlıyor ve bu ayrım şaşırtıcı derecede erken başlıyor. Araştırmalarda bebeklerin bakım verenlerinin yüzünü diğer yüzlerden daha uzun izlediği görülüyor. Bakım verenin sesini daha hızlı tanıyorlar, kokusunu ayırt ediyorlar. Hatta bazen gözleri kapalıyken bile kimin tuttuğunu anlayabiliyorlar. Çünkü beyin sürekli kayıt alıyor. Bu kişi bana iyi geliyor. Bu kişi geldiğinde rahatlıyorum. Bu kişi yanımda olduğunda dünya daha güvenli hissediliyor diyor. Ve sen farkında olmadan her gün bu bağlantıyı güçlendiriyorsun. Gece uykularında, beslerken, kucağına aldığında, saçını okşarken, sadece yanında otururken bile. Belki bu yüzden bazı ebeveynler şunu hissediyor. Bebeğim beni görünce değişiyor.
Çünkü gerçekten değişiyor. Bazen küçücük bir bakışta bile bunu görebiliyorsun. Kapı açılıyor, bebeğin başını çeviriyor, yüzünde bir şey yumuşuyor. Sanki dünyadaki en önemli şeyi bulmuş gibi sana bakıyor. Ve aslında kendi küçük dünyasında gerçekten öyle. Çünkü bebeğinin dünyası hala çok küçük. Ve o dünyanın merkezinde çoğu zaman sen varsın. Şimdi en baştaki ana dön. Bebeğini uyuttun. Sessizlik vardı. Sonra huzursuz sesler geldi. Odaya girdin. Bebeğin seni gördü ve sakinleşti. İşte o an bebeğinin küçücük sinir sistemi en güvenli hissettiği şeyi yeniden buldu. Ve belki de özlemek tam olarak budur. Birinin varlığının sana iyi gelmesi. Ve olmadığında dünyanın biraz eksik hissettirmesi. Bebeğin bunu kelimelerle anlatamıyor olabilir ama bedeni anlatıyor, bakışları anlatıyor. Sana uzanan o küçük eller anlatıyor. Çünkü bebeğin seni sadece tanımıyor, sana bağlanıyor. Ve evet, muhtemelen seni özlüyor. Sadece kelimeleri henüz yok. Bebeğinin beyninde neler olduğunu birlikte anlamak hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma.